Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çıtır çıtır tam kıvamında pişmiş. Görüyorsunuz çıtırdısını da pul pul dökülen harika bir kıymalı börek tarifim var. Mutlaka denemenizi öneririm. Yapımı çok kolay. Evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle tavamızın içine yeteri miktarda zeytinyağı ekledim. Tavanın altını kaplayacak kadar. Daha sonra iyice ısındıktan sonra bir tane büyük iri baş kuru soğanı küçük bir el rondosundan geçirdim. Öncelikle güzelce soğanımızı pembeleşene kadar kavuralım. Dilerseniz öncesinde kıymasını da kavurabilirsiniz. Daha sonra soğanlarını ekleyebilirsiniz. Fakat ben o şekilde sevmiyorum. Soğanı iyice kızartıp pembeleşene kadar kavuruyorum. Daha sonra kıymasını ekliyorum. Bu şekilde kıyma daha güzel pişiyor. Soğanlardan da böyle haşlanmış soğan kokusu gelmiyor. İyice önceden kızardığı için. Ama siz nasıl severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İçli köftede de önce soğanını kavururum, daha sonra kıymasını. Şimdi burada kekik, pul biber, kuru nane, tuz, sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Güzelce ekledim, kavurmaya devam ettim. Hepsinden bir tatlı kaşığı kullandım. Şimdi bir tatlı kaşığı da domates biber salçası karışık, onu ekledim. Güzelce kavurmaya devam ettim. Kıymamız da çok güzel kavruldu. Şimdi yarım demet maydanozu yıkadım, doğradım, onu ekledim. Bu aşamadan sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Soğumaya bıraktım. Burada 3 yemek kaşığı un var. Üzerine 1 su bardağı çiçek yağı ekledim. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Güzelce karıştıralım. Unun içinde iyice erisin. Sosu bu kadar malzemesi. Güzelce eritelim unun içinde. Topak topak olmaması lazım unun içinde. Güzelce erimesi gerekiyor. Şimdi bir adet yufkayı açtım. Yarısına hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla her tarafına buluyorum bu sostan. Daha sonra diğer yarısını üzerine kapatıyorum yufkanın. Evet, kapattım. Şimdi katlamış olduğum kenarına kıymalı harcımızı bu şekilde yayıyorum. Güzelce eşitleyelim elimizle. Şimdi kapatıyorum. Köşelerini kıvırarak sıkı bir şekilde sarıyorum. Daha sonra diğer yarısını da sostan sürüyorum ve kıvırmaya devam ediyorum. Şimdi 4 parmak genişliğinde elimi ölçü olarak kullanıyorum. Tam 4 parmak olacak şekilde dilimliyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tekrar ikinci yufkamızı da sadece yarısına sürüyorum.
İç malzemesini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, ortadan ikiye katladım. Şimdi katlamış olduğum köşeden kıymalı harcımızı yayıyorum. Sıkı bir şekilde kıvırıyorum. Bu börekten daha kolay, daha çıtır bir börek tarifi yok. Mutlaka denemenizi öneririm. Şimdi yine ölçüm 4 parmak. 4 parmak genişliğinde kesiyorum. Daha sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. İç malzemesini peynirli de yapabilirsiniz. Yaptım, yayınladım daha önce peynirlisinden de. Ispanakla peyniri karıştırıp yapabilirsiniz. Patatesle peyniri karıştırıp yapabilirsiniz. Pırasalı, hangi sebzeyi seviyorsanız, böyle havuç, peynir, pırasa karışık sebzeli eğer severseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten çıtır börek seviyorsanız mutlaka deneyin. Sosunu aynı şekilde hazırlarsanız böreğiniz çıtır çıtır olacaktır. Böyle pul pul dökülen, ağızda dağılan çok lezzetli bir börek tarifi. Evet, ve yapımının da ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Hiç süt kullanmadım. Yumurta da kullanmadım. Yumurtayı sadece üzeri için kullanacağım. Şimdi fırın tepsimize yerleştirelim. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede ısınmaya devam ediyor. Toplamda 4 adet yufka kullanmış oldum bu sosa. 4 adet yufka yeterli geldi. Ama bir tepsi börek çıktı. Hem çok bereketli hem de yapımı çok kolay bir börek tarifi. Şimdi bir adet yumurtanın sarısını güzelce hazırlamış olduğum böreklerin üzerine sürüyorum. Daha sonra üzerine isterseniz susam, isterseniz çörek otu veya ikisini karışık da serpiştirebilirsiniz. Evet, 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirdim. Yaklaşık 35-40 dakika arası pişiyor. Gayet güzel oldu. Çıtır çıtır. Mutlaka denemenizi öneririm. Çok bereketli ve lezzetli bir börek tarifidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.